Şimdi, nöroplastisiteye tekrar dönelim. Nöroplastisite, yeni bir zihin seviyesi üretmek, bu zihin çerçevesini tekrarlayabilmek ve bunun doğal ve kolay görünmesini sağlamak için farklı kombinasyon, sıralama, düzen ve kalıplarda birçok farklı nöron ağını ateşlemeye denir. Ve ne kadar ziyaret ederseniz anlaşmayı o kadar sağlamlaştırırsınız. Yaratıcı merkeziniz ön lobdur. Sizin yarattığınız yer burası. Tüm beynin %40'ının özgür iradeye sahip olmasını sağlar. Burası öğrendiğiniz yer. Niyetinizin bulunduğu yer, olasılıkları icat ettiğiniz yer, dikkatinizi yönelttiğiniz yer, kafa patlattığınız yer, karar verdiğiniz yer, hareketlerinizi kontrol etmeye başladığınız yer, odaklandığınız yer, kendinizi duygusal tepkilerden uzak tuttuğunuz yer. O bir patron, yönetim kurulu başkanı, orkestra şefi, sizin bilincinizin merkezi, kim olduğunuzu gözlemlemenizi sağlar. Böylece siz de hatalarınızdan ders alıp değişerek yeni sonuçlara ulaşırsınız. Şimdi, ön lob tam kapasite çalışırken ciddi anlamda meditasyon yapıp bir yaratımda bulunursanız şaşırtıcı bir şey olur. Ön lob, ses, gürültü gibi herhangi bir yabancı uyarımla dikkatinin dağılmasını istemez. Ve bunun için beyninizde zaman ve mekan işlemlerini yapan devreleri yavaşlatır. Ön lobun düğmesine basılınca motor merkezi de aktive olmaya başlar ve ön lob buradaki devreleri de susturur. Böylece siz sakinleşir, trans haline geçersiniz. Duyusal merkezinizdeki devreleri susturur ve bedeninizi hissetmezsiniz. Hiç kimse olursunuz. Zaman ve mekanı işlediğiniz parietal lobu soğutur ya da ışıkları söndürür. Bunları işleyen zihin yoksa zaman ve mekan da yoktur. Araba sürerken kullandığınız görsel korteksteki devreleri soğutursa bulunduğunuz ortamı göremezsiniz. İnsanlar, sorunlar, evcil hayvanlar ve koşullarla birlikte kimliğinizin bulunduğu temporal lobu soğutup ışığı kapatırsa orada onu işleyen bir zihin de olmaz, siz de olmazsınız. Hayatta kalma merkezlerindeki devreleri soğutur ve düşüncelerinizin bir deneyim haline geldiği beyninde bu düşünceyi yükselttiği ortamı hazırlar. Ne dersiniz? Bulunduğunuz ortam sizce de çok şık ve rahat bir meditasyon, tefekkür ya da yaratım ortamı değil mi? Belinizdeki ağrı da geçmiş olmalı. Çünkü dikkatiniz orada değil. Bedeninizden daha büyüksünüz. Artık ne şimdiki ne de geçmişteki gerçekliğinize bağlısınız. Çünkü dikkatiniz artık oralarda değil, öyle değil mi? Geçmişe dayanarak geleceği de tahmin etmiyorsunuz. Çünkü doğrusal zamanın dışındasınız. Aynı fikirde misiniz? Peki. Daha iyi bir yolun ne olduğunu düşünmeye başlarsanız ve kendinize şefkat nedir, büyüklük ya da sınırsız zihin nedir diye sormaya başlarsınız. Bu soruyu sormaya başladığınız anda ön lobunuzun belirli miktarda kaynağı vardır ve hepsi de öğrendiğiniz, yaşadığınız şeylerden depolanan bilgilerdir. Benimle misiniz? Merhamet nedir diyorsunuz ve merhametle ilgili kitap çok iyiydi deyip bu nöron ağlarını aktive ediyorsunuz. Mary teyzem bana çok şefkat gösterirdi, hatırlıyorum. Dalai Lama'nın merhametle ilgili videosunu izledim. Şefkati derinden hissettiğim bir şey yaşadım. Kendime karşı çok merhametim var. Siz bu farklı nöron ağlarını seçerek bir zihin seviyesi yaratırsınız. Bunlar ateşlenip harekete geçtiğinde size bir sunum yapılır ve buna niyet ya da zihninizdeki net resim denir. O halde şuna katılırsınız. Beyninizde ne kadar çok bilgi ve deneyim depolarsanız o kadar çok niyet veya daha büyük bir gelecek inşa edebilirsiniz. Yani bugünün en önemli slaytı artık birlikte ateş etmeyen sinir hücreleri birbirine bağlanmaz diyor. Ve bu evrensel bir kuraldır. Kullanmazsan kaybedersin. Ben buna fikrini değiştirme bilimi diyorum. Zihinsel çöpleri atıp kurtulmak. Pekala. Oturuyorsunuz, yeni bir gelecek yaratacaksınız ve mutlu olmak ya da sağlıklı olmak nasıl bir şey olurdu düşüncelerini bırakıyorsunuz. Yeni düşünceyi ateşliyor, gözlerinizi kapatıp dış ortamı yok ediyor, bedeninizi uzaklaştırıp zamanın ötesine geçiyorsunuz. İşte yeni bir düşünce, işte burada. Ben sağlıklıyım ya da ben mutluyum adındaki mavi nöron. Oturup gözlerinizi kapatıyor ve düşünceyi ateşliyorsunuz. Ve siz bu düşünceyi ateşlerken yeni bir zihin seviyesini aktive ediyorsunuz ve bu düşünceyle bağlantıyı mühürlüyorsunuz. Yalnız bir sorun var. Siz bu arada bir sürü düşünce ateşlediniz.
Tam kendi sevincinizi, mutluluğunuzu, kendi sağlığınızı yaratırken aniden şu sesleri duyuyorsunuz. Sen mutlu değilsin, asla değişmeyeceksin, serserinin tekisin, çok yaşlısın, asla işe yaramayacak. Bir sohbettir gidiyor. Tüm bu diğer devreler, farkındalığınızın arkasında otomatik bilinçaltı programlarında oluşuyor. Ve şimdi değişimin ortasında olduğunuzda bunların bilincine varıyorsunuz. Bu sohbet kafanızda devam ederken unutmayın, irade olarak adlandırılan bir unsura sahipsiniz. Yeni düşüncenizi tekrar tekrar ateşlerseniz ve diğer düşünceleri kısıtlarsanız iradeniz ruhunuza bağlanır. Ve tekrarlama yasasıyla bunu tekrar tekrar yapmaya devam ederseniz sonunda ne olacak? Kafanızın içindeki en güçlü ses bu olacak ya da nörondaki en güçlü sinyal. Ve en güçlü sinyal olduğu anda da ben sağlıklıyım en güçlü ses olacak. Ve devreyi ateşlediğinize göre mühürlenmesi gerekiyor. Benimle misiniz? Ama eğer bu devreyi mühürleyecekseniz düşünceniz aksiyon potansiyeli denen yönde hareket eder. Yani o sinirden bu sinire. Ama onu mühürleyen yapıştırıcıysa zıt yönde ilerler. Yani yapıştırıcı devreyi mühürlemek zorunda ama etrafta çok az tutkal var. Anlayacağınız beyin bu devreyi mühürlerken komşu devrelerden tutkal çalar. Ve birden annenize çektiğiniz ağrıların asla geçmeyeceği düşüncesi ya da doktorunuzun söylediği umutsuz sözler çekip gidiyor. Artık bedeninizde dolaşan tek sinyal nedir? Ben sağlıklıyım. Kaç kişi anladı? Bakın, bu anlattığım yeni çağ anlayışı filan değil. Bu iş daima böyle olur ve adına da nörobilimde budama denir. Birlikte ateşlenmeyen sinir hücreleri artık birbirine bağlanmıyorsa, yeni bir zihin seviyesi yaratmaya başladığınızda beyniniz resmen tekrar organize olur ve bağlanan nöronlar kadar da hızlı çalışır. Şimdi bir düşünün. Şayet bir nöronun başka bir nöronla bağlantıya geçtiği her yere hafıza deniyorsa, bunu iyi düşünün. O zaman bu eski devreleri budamaya başladığınızda, sizce eski benliğin hafızası tamamen beyinden gitti mi? Bu durumda böyle mi olur dersiniz? Anladınız mı? Evet, sorumuz bu. O hafıza nerede depolandı? Bilgelik olarak ruhunuzda. Şimdi o size başka bir hayat gibi geliyor. Ve artık beyniniz ve biyolojiniz yeni varoluş durumundaki niyetinizin bir yansıması oluyor. Bunu kaç kişi anladı? Yani bu nöronlar budanırsa eskiye ait hafızanız artık beyninizde yer almaz. Tıpkı kendilerini iyileştirip yeni bir hayat yaratan herkeste olduğu gibi her biri tek tek bunu söyleyecektir. Sanki başka bir hayat gibi. O insanda geçmişte kalan başka biri. Ben artık tamamen başka biriyim ve deneyimlerinin getirdiği bilgelik şimdi ruhlarında duruyor. Çünkü artık yeni bir gelecek yaratıyorlar. Çünkü artık biyolojik anlamda geçmişe saplanıp kalmıyorlar. O halde sorumuz geliyor tabii ki. Henüz duyularınızla yaşamadığınız ancak beyninizde bunu defalarca canlandırıp deneyimi zaten gerçekleşmiş gibi görmenizi, hissetmenizi sağlayarak tamamen değişebilecek yeni bir geleceğe inanır mısınız? Nöroplastisite bu gayet mümkün diyor. Ve gelecekteki bir potansiyeli gerçekte deneyimlemeden önce duygusal olarak benimseyebilir, bedeninizi hislerle gelecekteki deneyimin şu anda gerçekleştiğine ikna edebilir misiniz? Yeni genler ve yeni yollarla defalarca sinyal verdiğinizde beden bunu gerçekte yaşamış gibi fiziksel olarak değişebilir mi? Bu genetiği ilgilendiriyor ve o da mümkün diyor. Şayet beyniniz ve bedeniniz fiziksel olarak olayı şimdiden yaşamış gibi değişiyorsa ki kanıtları var, düşünce yoluyla bu değişimin kanıtları var. O zaman deneyim zaten olmuştur. Katılıyor musunuz? Artık beyniniz ve bedeniniz geçmişteki hayatınızdan geleceğe geçmenizi sağladı. Siz artık zamanın önündesiniz. Siz bu yeni paradigmayı başarılı bir şekilde uyguladığınızda, beyniniz ve bedeniniz geçmişin bir kaydını taşımadığında artık geleceğe geçmişlerdir ve siz de kuantum yasasına göre yaşıyorsunuzdur. Ve kuantum yasası ortamınızın, zihninizin bir uzantısı olduğunu ve fikrinizi gerçekten değiştirirseniz bunun kanıtlarını mutlaka göreceğinizi söylüyor.
Kaç kişi anladı?